Mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün yemeleri doyamayacağımız, yedikçe yedirten, sarımsaklı, baharatlı, köfteli, sulu kabak yemeği tarifi çok pratik ve çok lezzet içerir diyebilirim. Malzemelerimiz şöyle bir tabağa yakın köftemiz var. Daha önceden yapmıştım. Kanalımızda her yemeğe kullanabileceğimiz ev köftesi adında videomuza bakıp oradan yapmanızı tavsiye ederim. Un, 2 kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası, 1 tane kapya biber, 4-5 tane sivri yeşil biberimiz var. Bu köy biberiyle karışık da olabilir. 2 tane domates, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kurutulmuş cin biber, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kurutulmuş kuru soğan tozumuz var, 1 çay kaşığı karabiber, 3 çay kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı pul biber, 3 su bardağı soğuk su, 1 kilo 350 gram kabağımız var. Şöyle bir tane patates, 3 diş sarımsak, 1 çay bardağına yakın zeytinyağı sıvı yağ karışımı, 1 yemek kaşığına yakın tereyağı, yarım yemek kaşığı da diyebilirim. Hemen yine üzerine 1 su bardağı artı su ekledim. Bu kabaktan kabağa değişiyor. O yüzden tavsiyem yarım su bardağı ekleyin. Daha sonra yarım su bardağı da kaynatılmış su ilave edebilirsiniz. Hemen şöyle yine 3 diş üzeri için samırsağımız var. Ben 10 diş samırsak kullandım. Özellikle iri olarak kullandım samırsakları. Samırsaklarınızın dişleri iri değilse 15 tane de kullanabilirsiniz. 3'e ayırdım yemeğimizi yaparken ve hemen yemeğimizi yapmaya başlıyorum. Kabak yemeğimize başlamadan önce ön hazırlıklarımı yaptım arkadaşlar. Şöyle güzelce patatesimizi, kabağımızı doğradım, hazırladım. Artı hemen şöyle kapya biber, domates, yeşil biberlerimizi de doğradım, hazırladım. Kuru soğanlarımızı da güzelce ay gibi doğradım. Onları da hazırladım ön hazırlık olarak. Şöyle köftelerimizi de una karıştırdım. Unla beraber şöyle beledim una. Güzelce köftelerimizi öncelikle mühürleyeceğim. Mühürleme amacım da köftelerimizin içi sulu gelsin, suyunu yemeğin içerisine bırakmasın diye yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ocağımızın altını yakıyorum öncelikle. Belli bir miktar yağ alacağım. Köftelerimizi mühürlemek için. Öncelikle yağımızın iyice burada ısınmasını sağlayacağım. Ve köftelerimizi kızgın yağ alacağım. Hepsini. Yağ az gelirse belli bir miktar daha az ilave edip yağımızı şu şekilde güzelce iyice kavuracağım. Şöyle hafif kızarmasını, mühürlenmesini sağlayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Mis gibi köfte koktu diyebilirim şimdiden. Ocağımızın altını kıstım tamamen. Hemen köftelerimizi bir tabağa alacağım. Hemen mis gibi köftemizin yağın içerisinde şöyle öncelikle soğanlarımızın aromasının çıkması için kavuracağım. Yine şöyle hafif soğanlarımız kavrulacak kadar yağ ilave ediyorum. 15 samırsağımız vardı arkadaşlar. Şuradan belli bir miktar samırsak alacağım. Aroma oluşsun diye soğanla beraber. Evet. Şöyle tüm aromasını soğan ve samırsak güzelce yağın içerisine bıraktı. Hemen üzerine salçalarımızı ilave ediyorum. Salçalarımızı da iyice güzelce kavuracağım. Burada görmüş olduğumuz gibi çok fazla yağ yok arkadaşlar. Sadece soğan, samırsak, salçayı kavuracak kadar var. Daha sonra yemeğimize de ilave edeceğimiz için kavuracak kadar yağ ilave etmemiz yeterli. Evet, salçamızı da kavurdum.
Domates, kapya biber, yeşil biberimizi de ilave ediyorum. Ocağımızın altını kıstım. Şöyle tamamen salçaya bulanmasını sağlayacağım. Evet. Hemen üzerine baharatlarımızı, tuzumuzu da ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuzumuz var. Kurutulmuş cin biber, toz biber, tatlı olacak arkadaşlar. Kuru soğan tozu, karabiber, kimyon, pul biber ilave ettim. Şöyle yine güzelce harmanladım. Hemen buraya güzelce üzerine soğuk su ilave edeceğim. Şimdilik 3 su bardağı ilave ettim. Şöyle güzelce harmanladım. Gayet güzel bir sos elde etmiş olduk. Ocağımızın altını şimdilik kapatıyorum ve yemeğimizi yapmaya başlıyorum. Diğer tenceremi alıp geliyorum. Ocağımızın altını kısık ateşe aldım. Tenceremizi de ocağa aldım. Hemen içerisine kabak ve patateslerimizi alıyorum. Çok hafif üzerine tuz aldım. Diğer kalan samırsağımız vardı. Şöyle bir miktar bırakacağım arkadaşlar. En son üzerine ilave etmek için. Ve üzerine önceden yapmış olduğumuz sosumuzu veriyorum. 3 su bardağı su almıştık sosumuzu. Kaynatmadım arkadaşlar. Sadece karıştırdım suyu. Ocağımızın altını da yarım ayar açtım şimdilik. Tüm sosumuzu harmanladıktan sonra şöyle güzelce üzerine yine yağımızı sosumuza az ilave etmiştik. Yarım çay bardağı zeytinyağı, hemen üzerine biraz seyretmek için biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle bir çay bardağına yakın oldu arkadaşlar. Hemen üzerine gezdiriyorum. Yine şöyle güzelce bir harmanladım. Şimdi su ayarını yapacağım. Şöyle bir bardak kattım. Şöyle yemeğimize bir bakıyorum. Kabaklarımızın da suyu var. Pişerken kabaklar da suyunu bırakacak. Çok fazla su vermeyeceğim. Daha sonra az gelirse üzerine kaynamış su ilave edeceğim. Ama bu yeterli gelecek. Şimdi hemen köftelerimizi üzerine gezdiriyorum yine en üstüne. Yemeğimizin tuzunu da kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hemen aşama olarak üzerine şöyle küçük parçalar halinde tereyağı ilave edeceğim. Bu kadar yeterli. Güzelce bir kaynamasını bekliyorum. Kabak yemeğimiz kaynamaya başladı. Şöyle güzelce kapağı hafif açık bırakacağım. Ateşimizi de yarım ayardan biraz daha kısık ayarladıktan sonra yemeğimizi pişmeye bırakıyorum. Evet, şöyle güzelce kabak yemeğimiz pişti. Köfteli kabak yemeğimiz. Gayet güzel ve özlü bir yemek elde etmiş oldum. 20-25 dakika arkadaşlar. Şöyle suyunu da göstereyim. Oldukça özlü, lezzetli bir sosu olmuş oldu kabağımızın. Ekmeğimizi bana yiyebiliriz diyebilirim. Lezzetlenmesi için en son ayırdığımız samırsağı da şöyle güzelce üzerine aldım. Yarım saat dinlendikten sonra kabak yemeğimizi servise alıyorum. Bol lezzet içeren kabak yemeğimizi servise aldım. Farklı bir kabak yemeği yapmak istiyorsanız, içi bol lezzetli bir yemek olsun diyorsanız, artı biraz da sulu olsun, ekmeğimizi bana yiyelim diyorsanız tam bu yemek size göre. Deneyin, yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yine bir videomuzun sonuna geldim. Abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Tekrar görüşmek üzere.